Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kupa kılıfını yapıyoruz. Şöyle de çevirerek de göstereyim size arkadaşlar. Tığ işi ve tunus tığı ile yaptım. İstediğiniz birçok yöntemle böyle basit şeyler yaparak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Birçok proje için kullanabilirsiniz bu yöntemi ve çocuklarınızın da çok seveceğini düşünüyorum. Önümüz yılbaşı. Belki çok pahalı hediyeler veremeyebiliriz sevdiklerimize ama böyle ufacık, küçücük el sanatlarıyla yapılmış olan hediyelerin değeri daha önemlidir benim için. O yüzden siz de çocuklarınızı mutlu etmek, çevrenize onları düşündüğünüzü göstermek istiyorsanız, ufacık şeyler de olsa onlara böyle minik hediyeler yapabilirsiniz. Şimdi beraberce yapılışına geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Yalancı sık iğne ile başlıyoruz figürümüzün yapımına hemen. Burada ben amigurumi ipi kullandığım için ince bir tığ ile başladım. 2 numara bir tığ ile öreceğim. Şöyle bir zincir çektim ve içerisine 6 tane bildiğimiz sık iğneden yapacağım. Birazcık halkamı küçültmek istiyorum ve 6. sık iğne. Halkamı iyice sıkıştırıyorum ve bu halkayı daha sonra arkada bir güzel bağlayacağız ve düğümleyip içeride saklayacağız. Tersine çevirdim örgümü. Şöyle birazcık daha kameraya yaklaşsam nasıl olacak? Ve hemen bir sık iğne ile devam ediyorum. Aynı yuvaya ikinci kez sık iğne yapıyorum. Bu sırada her yuvaya 2 tane sık iğne yapacağım. Ve gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde devam ediyoruz. Şuradaki başlamış olduğum bölüme de bir tane sık iğne yaparak yarım ayımı daha güzel bir şekle sokmak istiyorum. Bir zincirle geri döndüm. Bu sırada bir tek bir çift batacağım. Şu an elimde kalan iplerle ve yarım kalan amigurumi ipleriyle devam ediyorum. O yüzden bir küçük sökme işlemi gerçekleştirdim. Burada bir tek bir çift yapıyordu. Bir çift, bir tek ve bir çift. Burada istiyorsanız çakma sık iğne veya trabzanla da hemen kolayca yapabilirsiniz. Ama ben şu an küçük bir figürle çalıştığım için birazcık daha amigurumi tarzı olmasını istedim. Bütün figür boyunca bu işlemimi uygulayacağım. Hayır. Artık ipime, tığıma ve figürün gidişatına hangisi görece daha güzel oluyorsa onu uygulamak istiyorum. Köşedeyim. Bir zincirle geri dönüyorum. Bu sıramızda da aynen bir çanta tabanı gibi düşünün arkadaşlar veya bir bardak altı gibi düşünün. Nasıl sık iğne yapıp ikinci sırada hepsini çift, üçüncü sırada iki sıra iki tek bir çift örüyorduk. Burada da aynı işlem devam ediyor. Şu an bir tane tek yaptım. İkinci tekimi yapıyorum ve üçüncü yuvama bir çift yapıyorum.
2 tek bir çiftteyiz. Bir, iki ve çiftimi yapıyorum. Sonuncu yerde de bir tane sık iğnemi yaparak buradaki figürümü şu an burada sonlandırıyorum. Bir zincir yaparak sonlandırsam daha güzel olacak. Sökülmez. Şuradaki ipimi de henüz kesmiyorum. Bakacağım, burada gidişata göre karar vereceğim. Ne olacak? Kessem mi, kesmesem mi? Şimdi geldik, şu ipimi de ben bir güzel arkada düğümleyeyim. Güzelce burayı sıkılaştırıyorum ve kesiyorum. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Burada ne yapıyoruz? Beyaz bir ipi geçeceğim. Beyaz ipimde yine görüyorsunuz artan bir iplerden, ne olduğunu şu an hatırlamıyorum bile. Ve başlıyoruz yine ince tığımla. Birazcık kameramı yaklaştırmak istiyorum şuraya. Şuradan bir düğüm atarak devam edeceğiz. Sanırım bu da akrilik bir ip. Pamuk bir ip değil ama şu an benim projem için çok uygun bence. Parlak olması güzel olacak. Biz kaç sık iğnede kalmıştık? 2 tek bir çift sık iğnede kalmıştık. Burada ben artık trabzan yapacağım. Ve şöyle başlıyorum. 3 numarayla örsem ya da 3,5'la örsem daha güzel olacak. Katlarına takılıyor. Burada da arkadaşlar 3 tek bir çift yapacağım. Böylece bizim alttaki yuvarlaklığımız da devam etmiş olacak. Üçüncü tekimi örüyorum ve bir tane çift örüyorum. Tekrar 3 tek bir çift yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 tane tek. Ve bir tane çift yaparak bu sıramı da bitirmeye yaklaştım. Şurada da bir tane trabzan yaparak şöyle bir figürüme bakıyorum. Ne büyüklükte. Köşeyi bitirdim. 2 tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzan yaparak buradaki son trabzanımın içerisine dolduracağım. Ve şurada hemen sık iğnelerimin olduğu bölüme geldim. Onların da her birinin içerisine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Burada biraz tığım kalın geliyor ama birazcık uğraşınca olacak. Şurada ince tığımla yapayım burayı. Başlangıç yeri iyice de düğümledim arkada.
Ve devam edebilirim sanırım diğer tığımla. Ve yandaki sık iğnedeyim. Bir sonraki sık iğnedeyim. Ve sonuncu sık iğnemi yapıyorum. Yine trabzanlarımın içerisindeyim şu an. 3 zincirli yukarıya çıkmıştık. 3 zincirin içerisindeyiz daha doğrusu. Ve onun da içerisine 3 tane üçlü trabzan yaptım. Şöyle bir görüntümüz var şu an. Ve burada ben ipimi koparıyorum. Aslında keşke altına renkli bir şey koysaydım. Beyazda da pek anlaşılmadı sanırım. Bunu baştan düşünmeliydim. Hemen şöyle kısaca elimde anlatayım arkadaşlar. Şurada biz işlemimizi bitirmiştik. Ve 3 tane zincirli yukarıya çıktım beyaz ipimi bağlayarak. Daha sonra her sık iğnenin içerisine batarken şuradaki işlemin devamını yaptık. 2 tek bir çiftte kalmıştık biz burada. Beyazları 3 tek bir çift olarak doldurdum ve şurada 3 zincir çekerek son yapmış olduğumuz trabzanın içerisine 3 tane üçlü trabzan yaptım. Sonra alttaki sık iğnelerimin içerisine birer tane trabzan yaparak geldim ve şurada ilk başlamış olduğumuz 3 zincirin içerisine 3 tane trabzan yaptım ve bir zincir çekerek ipimi kestim. Şimdi bu noktada şapkasına geçiyoruz. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. İlk başladığımız zincirimin içerisindeyim ve bir iki tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar her bir trabzanın tepesine batarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Benim kameramın ayarı ciddi çok bozuldu arkadaşlar. Işığıyla ilgili problem yaşıyorum şu an. Tepemde 2 tane kocaman ışık var. Ama bilmiyorum, ben mi net görmüyorum yoksa gerçekten net değil mi? Bana alta yorum yazarsanız, ışıkla ilgili bir problemim var sanırım. Bunu çözmek için araştırmalar yapıyorum. Bakalım yakında inşallah çözeceğim. Ya kameramın ayarıyla alakalı ya da ışıklarım artık eskimiş olabilir mi acaba? Bilemeyeceğim. Şimdi hepsine bir tane trabzan yaparak şu ipim de hatta şuradan içe doğru dönsün, kesmem kolay olur. Ve geldim son trabzanımın içine. Şöyle bir görüntümüz var. Bu noktadan itibaren terse dönüyoruz. Bir iki zincirle döndüm ve ilkine bir tane batıyorum. İlk zincirle döndüğümüz yere bir tane battım. Şu an 2 tane ilmeğim var. Yakından da göstereyim şöyle ilmeklerimi. 2 tane ilmeğim var. Yandaki trabzana giriyorum. Ve bütün ilmekleri tek seferde çekiyorum. Burada yine ilmeklerim tığımda. Tekrar tığımın başına aldım. Tekrar tüm ilmeklerimi çekiyorum. Tekrar 2 ilmeğim burada. Tığımın başına aldım. Tekrar 3 ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Yani şu an biz burada eksiltme yapıyoruz ve şapka bölümünü sivriltmeye çalışıyoruz.
Evet, sonuncu trabzanımı da battım. Bir iki zincirle yukarıya çıkıyorum. Gördüğünüz gibi baya bir şapkamız sivrilmeye başladı. Bu noktadan itibaren ince tığımı takıyorum. Ve her bir yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Üçlü. Sonuncu trabzanıma da battım. Şöyle bir görüntümüz var. İnce tığı taktığımdan dolayı görüyorsunuz gayet sivri bir görünüme ulaştı. Ve dönüyorum. Şurada birazcık ipimi açayım. Minik minik ipler hepsi birbirine girdi. İki zincirle yukarıya çıktım. Ve yine zincirimle çıkmış olduğum yere battım. İki kere de çektim. İki ilmeğim burada tığımda, tığımın başına alıyorum. Yandaki yuvadayım. Yine iki kere de çektim. 3 ilmeğimi birden alıyorum. Bir alt sıradaki işlemi tekrarlıyorum. İkişer ikişer alıyorum ve ikisini bir alarak şapkama formunu vermeye çalışıyorum. Yeniden devam ederek şurada şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Burayı ben artık şöyle yaparak bir güzel zincir çekerek kesiyorum. Şöyle şapkamıza ve figürümüze de genel bir bakış yapalım. Gördüğünüz gibi şeklimiz budur. Şimdi bir adet pompon yapacağız. Yine pomponum için beyaz ipimi kullanacağım. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Şu benim tatlı kuşumdan yardım alalım. Burada ipimi bağlıyorum. Yine zincirlerimin dibine battım. 1 2 yandaki yuvadayım. 1 2 sonuncuları almıyorum, tığımdalar. Yine aynı yuvaya batıyorum. 1 2 yandaki yuvadayım. 1 2 yine aynı yuvadayım. 1 2 hepsini birden çektim. Görüyorsunuz, tek seferde hepsini çekerek bir adet pompon oluşturmaya çalıştım. 1 2 3 4 zincir çektim. Son çekmiş olduğum zincirimin içerisine battım. 1 2 tekrar aynı yuvadayım. 1 2 tekrar aynı yuvadayım. 1 2 de çekiyorum. Bir tane daha yapmak istiyorum aynı yuvaya. Pomponumuz birazcık kabarık olsun istiyorum. Bu da akrilik bir ip sanırım, sürekli tığıma takılıyor. Arada da gıcır gıcır sesler geliyor. Çok severim gıcırtıları. Şurada şöyle bir pomponumuz oluştu. Hemen şu minicik bir, yaklaşık bir 4-5 santim kessek yeter. Buradan ben iyice sıkıştırıyorum burayı. Ve şurada tam ortadan tığımı takıyorum.
ipimizi içeri alarak pomponuma bir kabarıklık veriyorum. Şuradaki iplerimi de artık kesmek istiyorum. Şöyle ve pomponumun arkasında şu ipimi bağlayacağım. Evet, böyle bir pomponumuz oluştu. Şu ipimi de kesmek istiyorum. Şuradaki kahverengi ipimi de kesmek istiyorum. Şunu da küçültüyorum. Şuradaki iplerimi içeriye saklayarak kesmem lazım. Amigurumi yapmıştım bir dönem. Gerçekten çok sabırlıymışım. Şu an o kadar sabırlı hissetmiyorum. Bir an önce bitsin istiyorum. O zamanlar yaparken çok eğlenmiştim. Her şeyin bir dönemi mi oluyor acaba? O yüzden mi? Şimdi gayet güzel, temiz bir yüzü oldu figürümüzün. Şimdi geldik efendim Noel Baba'nın bıyığına. 3 zincir çekiyorum ve şurada bir tane daha zincir çekeyim. 4 zincir çekiyorum. İkinci zincirime battım. Çünkü birinci zincirim genelde nedir? Sıkıştırma için kullanıyoruz. 3 kere de yapmış olduğum trabzanı 1-2 çektim. Üçüncüyü çekmedim. Burada tığımda 2 tane ilmeğim var. Tığımın başına alıyorum. Yine aynı yuvaya battım. Tekrar 1-2 de çekiyorum. İlmeğimi örmedim. Tekrar şöyle geldik, burada yuvamızda yine 1-2. Burada şu an 4 tane ilmeğim var ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane zincir çektim. 1-2 3 zincirim oldu şu an toplamda. İlk çektiğim zincire batıyorum. Bir, iki de çektim. İlmeğim tığımda. Bir, iki de çektim. 3 ilmeğim tığımda. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir, iki de çektim ve şu an 4 tane 5 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini görebiliyor musunuz acaba? Hepsini aynı anda çekiyorum ve bir zincir yaparak iyice sıkıştırıyorum. Şöyle şuradan bir 2-3 santim kadar bir geriden kesiyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Bunu tersinden ince tığımla şuradan geriye alarak şu birazcık da bolluğunu ayarlayayım. Aldım. Şöyle düğümlüyorum ve düzeltiyorum. Diğerini de yine aynı noktadan alıyorum. İçine geçiriyorum ve şöyle bir görüntümüz var. Bu nedir? Bu bizim Noel babamızın bıyığı. Şurada bir bıyığımız oluştu. Bunu da hemen şöyle bir tığımla bakıyorum. Şuradan küçük bir ip kesiyorum. Şöyle minik bir ip, 10 santim bile olsa yeter. Şurada tığımla bir tanesini içe geçirdim ve tığımı tekrar bir üst sıradan suratın tam ortasına geçirdim. Bıyığımı yerleştirdim.
ipimi arkaya çektim ve şu iki ipi birbirine bağlayarak bıyığımızı oraya sabitliyoruz. İyice de sıkıyorum. Şöyle hemen düğümlüyorum ve bu fazla iplerimi buradan kesiyorum. Bıyığımız, şöyle bir bıyığımız oluştu. Şimdi Noel babamıza 2 tane minik göz yapacağız. Onun için hemen bir siyah ip bulup gel. Şöyle iyice de kameramı yaklaştırıyorum. Şuradan iğneme siyah ipimi taktım. Bunu örmeyi denedim. Büyük oldu arkadaşlar. Böyle kocaman bir göz oldu. Hemen bıyığın üstünden ipimi geçirdim. Ve aynı noktaya batmadan önce şöyle birkaç kez geçireyim ki düğüm şey olmasın. Tekrar aynı noktadan çıkarıyorum. Ve burada şöyle bir işlem yapacağım. Etamin iğnesiyle yapıyorum şu an. İğnemi hemen şöyle minik bir ip parçasından geçirdim. 1, 2, 3 kez iğneme sardım. Ve dikkatlice ipimi çıkarttım. İpimi çıkarttım. Aynı yerden geri giriyorum ve hemen karşı tarafta gözümün olmasını istediğim yerden iğnemi tekrar çıkartıyorum. Arkada ipimi gerdirmiyorum. Şuradan tekrar iğnemi ipliklerden geçirdim. 1, 2, 3 kez sardım. İpimi çekiyorum ve gözümü olmasını istediğim yere sabitliyorum. Şöyle gözlerimiz oldu. Bu ipimi de arkada sıkılaştırıyorum. Ve kesiyorum. Noel babamız gitgide bizim istediğimiz forma geliyor. Ve şimdi bir tane de Noel babamıza kaş yapacağım. Şimdi kaşımızı yapacağız arkadaşlar. Noel babamızın biliyorsunuz gayet gür kaşları var. 4 zincir çektim. 3. zincirime batıyorum, dönüyorum. 1, 2, 1, 2 çektim. 2 ilmeğim tığda. Tekrar aynı yuvaya battım. Tekrar 2 kere de çektim. Şu an benim tığımda 3 tane ilmeğim var. Bir kere de çekiyorum ve bir zincir çekerek ipimi birazcık şöyle bir 3-4 santimden kesiyorum. Şöyle bir kaşımız oldu. Bunu da hemen Noel babamızın gözünün üstüne şöyle şu tarafa doğru yapayım bunu. Hemen ince tığımla yerleştiriyorum. İpimi alttan çekiyorum. Buradaki ipimi de alttan çekiyorum. Şöyle bir bakıyorum ne durumda. Ve arkadan 2 ipimi düğümlüyorum. Ve bir kaş daha yapacağız. Noel babamız tamamlanacak.
Onu da yine beraber yapalım. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Kaşlar biliyorsunuz Noel Baba'da gürdür ve kabarık kabarıktır. Bıyıklar da öyledir. Şöyle bir görüntümüz var şu ana kadar. Bir kaş daha yapıyoruz. Dört zincir. İkinci zincirime batıyorum. 2 kere de çektim. 2 ilmeğim var burada. Tekrar aynı yuvadayım. 2 kere de çekiyorum. Ve bütün ilmeklerimi aynı anda çekerek diğer kaşımı da oluşturdum. Bir zincir çektim. 3-4 santimden kestim. Ve bunu da buraya yaptıktan sonra buluşalım arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet, bir kaş yapıp geleyim dedim. Sonra bütün salonu ve ekipmanın yerini değiştirdim. Çünkü kameramın yeri gerçekten çok kötü. Ne tarafa taksam iki elimin bir tanesi ya sığıyor ya sığmıyor. Böyle çok saçma bir çekim oldu. Sizden de özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ben de bu konularda acemiyim. Zaten söylememe gerek yok. Her türlü acemi olduğum gözüküyor. Bir salon değişikliği ve bir lamba değişikliği yaparak karşınızdayım. Kalınca bir yeşil ip buldum. Evet. Şurada hemen ölçmek istiyorum bardağıma. Birazcık daha zincir çekeyim. Bardağımızın şu bölümünü görüyorsunuz. Onun dibinden başlayarak şöyle bir ölçü alıyoruz. Zincirimizi çektik. Kupamıza göre ölçtük. Ve hemen burada ben ne yapıyorum? Tunus tığıma geçiyorum. Her bir zincirin içerisinden ilmek çıkarıyorum. Böyle azıcık bol. Benim şu an ipim biraz kalınca bir ip. Pamuklu bir lase. Yeni yıl temasına en uygun yeşilim. Elimde bu vardı. Ve tığımda, Tunus tığımda 3,5 numara. Zincirimin sonuna kadar her ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkararak tığıma diziyorum. Burayı istiyorsanız tığınızla sık iğneler yaparak veya trabzanlar yaparak da yapabilirsiniz. Ben bir trabzanlı denedim. İpten dolayı olabilir. Hoşuma gitmedi. Belki sizin ipiniz uygunsa olabilir. Siz nasıl seviyorsanız bu kısmı öyle yapın. Ben böyle yapmaya karar verdim. Şimdi burada sonuncu ilmeğimi de aldım. Evet. Ve burada ne yapıyorduk? Tunus işinde. Şöyle bir görüntümüz var. Zincirimin üzerine ilmekler çektim. Tunus işimizdeki ilk kural neydi? İlmekleri dizdikten sonra ilk ilmeğimizi tekli alıyorduk. Daima tekli. Ve diğerlerini hep ikişer ikişer ala ala devam ediyorum. İpim bayağı kalınmış. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle birazcık yaklaştırayım size. Ama yeşili de konuya uygun. O yüzden bununla yapıyorum. Evet, ikişer ikişer çeke çeke birinci sıramı tamamladım. İkinci sırada da birazcık yaklaştırıyorum şöyle kamerama. Şuradaki ilmeğin, alttaki ilmeğin içinden giriyorum.
yukarıya doğru çekip ilmek yapıyorum. Ve sonra yine en başta bir tane, sonra ikişer ikişer yapıp hep bu işlemi yapacağız. Şöyle bir görüntümüz var. Bardağımızın ağız kısmından 1 santim, 1,5 santim aşağıda kalacak şekilde şöyle bir parça öreceğiz. O noktada buluşalım. Burada son sırada artık şişimi çıkarttım ve her ilmeğin içinden geçip ilmek kaydırma yapıyorum ki şuradaki dağınık görüntü toparlansın ve şöyle güzel bir görüntümüz olsun diye. Şu birkaç tanesini beraberce yapalım. İlmeğin içerisinden giriyorum, ipimi çekiyorum ve devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Şu köşede de şöyle dönüyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilmek kaydırmalarıma burada da devam ediyorum. Tam ortaya geldiğimizde şöyle bir işlem yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurada benim bardağıma dikmek istediğim bir düğmem var. Bunun geçebileceği bir genişlik yapmaya çalışıyorum şu an. Evet. Ve aynı noktaya tekrar batıp ilmek kaydırıyorum ve devam ediyorum ilmek kaydırma işlemlerimi yapmaya. Ve artık şu noktada yapmayacağım. Burası kalın. Tunus işinde bir taraf ikili biterken bir taraf tekli bitiyordu. Tekli olan tarafı ilmek kaydırmayla sağlamlaştırdım. Ve şurada bir zincir yaparak alt bölüme geçmek istiyorum. Bardağımın altı için şöyle iki kez sararak yapılan sihirli bir halka yapmak istiyorum. Genelde nedir? Böyle yaparak başlıyoruz. Bu ikilisi. Yine aynı şekilde içinden ilmekler yapacağım. Şurada bir tığ numaramı değiştirmek istiyorum. Şu benim için daha iyi. Ve burada ne yapıyorum? Halkamın içerisine üçlü trabzan dolduracağım. ...12 tane trabzan doldurduktan sonra halkamı iyice sıkıştırıyorum. Görüyorsunuz sımsıkı bir hal aldı ve bunu arkadan düğümlemeyi unutmuyoruz. Çünkü zamanla yıkandıkça, kullanıldıkça kendi kendine gevşeyebiliyor ve şuradan hemen ilk trabzanımı tepesine ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Her trabzanın tepesine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonrakinde bir tek bir çift trabzan yapacağım. Eğer bardağınızın altı genişse bir üst sırada 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde trabzanlarımızı oluşturacağız. Ben şimdi şurada kendi kupama şöyle yaparak bakıyorum ve sanırım bir 3 sırada benimki bitecek. Yani şu an çiftlerdeyim. Bir tek bir çiftte bitmiş olacak. O noktayı da hemen size anlatıyor olacağım. Evet, kupamın altını da ördüm. Tam 3 sıra 12 ile başlamış 24 trabzan yapmıştık. Daha sonra bir tek bir çift yaparak 3. sırada benim kupamın istediğim genişliğine ulaştım. Siz de lütfen herkes kendi kupasına göre bu bölümü yapıyor. Burada da hemen buradan bir zincir çekerek başlıyorum. İlk trabzanımdan itibaren karşıdaki her bir sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapacağım. Ve böylece bardağımız alttan da
soğuğa karşı korunmuş olacak. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Görüyorsunuz. Bütün bu etrafını dolanıyorum ve şurada tabii ki eşit bir şekilde kupamızın geçeceği yerde boşluk kalacak. O noktada buluşalım. Noel babamızı kenarlarından çırpma dikişiyle, beyaz yerlerden beyaz iple, kırmızı yerlerden de kırmızı iple güzelce birleştireceğiz. Ben bardağımızın sağ elimizle tuttuğumuzda karşıya gelen kısmına Noel Baba figürümü yerleştirdim. Şu an çırpma dikişiyle dikiyorum. Şapkası biraz böyle yukarıda kalıyor. O hiç problem değil. Onu da hemen göstereceğim size. Hızlandır. Şapkasını da şöyle geriye kıvırarak pomponunu tam şu noktasından bir iki kez içe doğru geçirdim ve şuradan çıktım. Şapkamız da böyle kıvrıldı. Şimdi şurada kırmızı iplerle diktikten sonra düğmemizi dikiyoruz ve bizim bardak kılıfımız, kupa kılıfımız hazır oluyor. Buluşuyoruz. Noel Baba'nın burnunda biliyorsunuz genelde kırmızı yaparlar. Onu da hemen şurada yine bir Fransız düğümüyle yapmak istiyorum. Bunu ister yapın, ister yapmayın. Ben bir denemek istiyorum. Tabi burada birazcık ipim zor çıkacak. Birazcık yavaş yavaş çekiyorum. Ve ay çok tatlı oldu. Hemen şurada ipimi birazcık daha çekip arkadan sabitliyorum. Evet. Bu da tamamdır. Düğümlüyorum. Düğmemi de dikmeyi bitirdim. Düğümümü atıyorum. Şöyle bir dikişimiz de oldu. Onu da kırmızıyla diktim. Kupamızı da beraberce giydirelim. Bakalım nasıl olmuş. Şuradan iliğimizi geçiriyoruz. Düzeltiyoruz. Tabi bu zamanla içine sıcak kahve, sıcak çay koydukça daha düzgün bir hale gelecek. Şöyle bir Noel babamız olacak. Ay çok güzel oldu. Çok sevdim gerçekten. Bunu çocuklarınızın çok seveceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir bardağımız oldu. Bıyıklar havada tabii. Kaşlar havada, bıyıklar havada. Bu bardağımızın şurasını yapıp veya tığla yapıp, sık iğneyle yapıp, sadece iki şişle yapıp her şekilde
Şu altını yapmasanız da olur ama ben sıcaklığın böyle daha iyi korunacağını düşündüğüm için yaptım. Sadece şurasını yapıp bile kullanabilirsiniz. Şurasına iki tane ip yapıp bağlayabilirsiniz. E, Her türlü kullanılabilir. Bu hali bile çok güzel ki şu haline ben bu yaşta bayıldım. Çocukların da bayılacağını düşünüyorum. Düğmemiz de gayet şık oldu. Şöyle güzel ahşap bir düğmemiz oldu. Kışı çağrıştıran bir Noel babamız var. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.